Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzeti de sunumu da şahane nefis bir kurabiye tarifiyle geldim. Çok garanti bir tarif. Kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. Oda sıcaklığında yumuşamış 125 gram tereyağı ya da margarin yoğurma kabına alalım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağı, 1 adet yumurtayı ekleyelim. Ardından 1 su bardağı pudra şekerini ekleyelim. Onun da üzerine 1 su bardağı nişastayı ekleyelim. Ben buğday nişastası kullandım. Mısır nişastası da kullanabilirsiniz tercihinize göre. Sonrasında bu malzemeleri güzelce homojen hale gelinceye kadar yoğuralım, karıştırabiliriz. Bu arada malzemelerde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml, çay bardağı ölçüsü de 100 ml her zaman olduğu gibi. Yani evlerimizde olan klasik çay ve klasik su bardaklarından, bunu da belirtmek istedim. Hamuru için geriye sadece un kaldı. 3 su bardağı unu hazırladım. Unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Her zaman olduğu gibi. Bir miktar un ekledikten sonra yoğurmaya başlıyorum. Kıvamının yumuşak olduğunu görünce geriye kalan bütün unu ekledim. Toplamda 3 su bardağı unla hamurumu istediğim kıvama getirmiş oldum. Şekil almaya müsait yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Gereğinden fazla un kullanırsanız eğer hamurunuz sert olacaktır ve kurabiyenizin lezzeti de güzel olmayacaktır. Bunun için hamurunuzun yumuşak olmasına dikkat edin lütfen. Dokusunun nasıl olması gerektiğini son halini sizlere şimdi göstereceğim. Olması gereken kıvam tam olarak böyle. Şöyle elime aldığımda çok rahat bir şekilde şekil verilebiliyor. İsterseniz elinizde yuvarlayarak şekil verirsiniz. Ya da kurabiye aparatlarıyla, şekilli aparatlarla da şekil verebilirsiniz. Ben elimle ceviz boyutunda parçalar kopararak şöyle elimle yuvarladım. Silindir şeklini verdim. Düz bir form vermeye çalıştım. Bütün hamura aynı işlemi uyguladım. Yağlı kağıt serdim, fırın kabına aldım hazırladığım kurabiye hamurlarını. Az önce de belirttiğim gibi direkt elinizde yuvarlayarak ceviz şeklinde de şekil verebilirsiniz. Çok daha pratik olacaktır o şekilde yaptığınızda. Şekil verirken fırınımı önceden 160 derecede ısıtmıştım. Önceden ısıtmış olduğum 160 derecelik fırında 20 dakikada kurabiyelerim tam olarak istediğim şekilde pişti. Sizler kontrollü bir şekilde pişirin. Burada önemli olan nokta alt kısmının çok fazla koyulaşmaması. Hafif pembeleşmeye başladığında fırından alabilirsiniz. Diğer tarafta 160 gram kadar çikolatayı benmari usulü eritmiştim. Sonrasında kurabiyelerim ılıklaştıktan sonra benmari usulü erittiğim çikolata, hatta soğumasını da bekleyebilirsiniz. Soğuduktan ya da ılık hale geldikten sonra çikolatayı bulayın. Çikolata üzerinde soğumadan, donmadan önce üzerine farklı malzeme eklemek istiyorsanız onları da ilave edin benim yaptığım gibi. Ben bir miktar parça Antep fıstığı, bir miktar da toz haline getirilmiş ceviz ekledim. Bu şekilde görseli hoşuma gitti. Siz sadece çikolatalı da bırakabilirsiniz, isteğinize bağlı. Son halini servis tabağına aldıktan sonraki halinde sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum. Göze hitap eden, lezzeti de şahane bir kurabiye oluyor. Özellikle çocuklar için harika bir alternatif olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şöyle iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Uzun süre tazeliğini koruyan bir tarif. Masanızın üstüne, fanusun içine aldıktan sonra gidip gelirken kısa sürede tüketilir zaten ev ahalisi tarafından. Bizim evde öyle oluyor şahsen. Kısa sürede tüketiliyor çayın kahvenin yanında, kahvaltıdan sonra vesaire. Şöyle iç kısmını da gösterdikten sonra sizlere yavaştan veda edeceğim. Umarım tarifimi denersiniz. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.